Osmanlı padişahlarını genelde elde ettikleri büyük başarılarıyla tanıyoruz. Peki bu onları gerçek manada tanımamız için yeterli mi? Onları daha yakından tanıyabilmek için belki de söyledikleri sözlere bakmamız gerekebilir. İşte Osmanlı padişahlarının muhtemelen ilk kez duyacağınız muhteşem sözlerinden bazıları. En beğendiğiniz sözü yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sultan II. Mustafa. Sultan II. Mustafa tahta geçtiğinin 3. günü yapacağı işleri anlatan bir Hattı Hümayun yayınlamıştır. Burada yer alan sözlerinden biri ise şöyledir: Zevk, sefa ve rahatı kendimize haram eylemişizdir. Sultan II. Mustafa'nın ordusunun başında sefere çıkma isteğini nazikçe reddeden sadrazama söylediği söz ise şöyledir: Bana ağırlık ve hazine lazım değil. Yerine göre kuru ekmek yerim. Vücudumu din uğruna esirgemem. Her ne denli zahmet arzulanırsa sabrü tahammül eylerim. Halka hizmet tamama ermeyince seferden dönmem. Elbette sefere bizzat kendim giderim. Sultan I. Mahmud. Hayatının son 2 yılını hasta geçiren Sultan I. Mahmud, yazın mehtaplı gecelerde kayıkla boğazda gezmeyi sever ve hiç evladı olmadığından dolayı çok müteessir olurmuş. Ömrünün son zamanlarında söylemiş olduğu söz ise şöyledir: 2 şeyden kâm almadım. Biri evlat, diğeri mehtap. 35 yaşındayken padişah olan Sultan I. Mahmud, devrindeki en değerli kimseleri seçip iş başına getirirdi. Karakter sahibi, azimli, merhametli, dikkatli ve sabırlı bir insandı. Kendi zevkinden çok, milletin refahını düşünerek hareket ederdi. Babası ve amcasının düştüğü hatalara düşmemeye gayret gösteren Sultan I. Mahmud'un şu sözleri oldukça dikkat çekicidir. Tahtta kaldığım sürece amcamın verdiği öğüdü hiç aklımdan çıkarmadım. Ne babam gibi Şeyhülislam'a, ne de amcam gibi sadrazama teslim oluyorum. İşleri hep kendim izliyorum. Bir sadrazamı görevden alacağım zaman onun askeri kışkırtma ihtimalini göz önünde bulunduruyorum. Bu nedenle yeni sadrazam olacak kişiyi önce gizlice İstanbul'a çağırdıktan sonra eski sadrazamı görevden alıyorum. Sultan III. Mustafa. Osmanlı İmparatorluğu'nun şair padişahlarından biri olan Sultan III. Mustafa'nın oldukça meşhur olan şiiri şöyledir: Bu dünya yıkılıp gitmektedir. Bizim zamanımızda düzeleceğini zannetme. Bir de alçak felek devleti büsbütün aşağılık kimselerin eline verdi. Nitekim şimdi saadet kapılarında bulunanlar bozguncu ve soysuz kişiler. Artık işimiz Allah'ın merhametine kaldı. Sultan I. Abdülhamit. Sultan I. Abdülhamit, Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli sınır kalelerinden biri olan Özi Kalesi'nin Rusların eline geçmesine o kadar üzülmüştür ki, üzüntüsünü yayınladığı Hattı Hümayun'da şu şekilde dile getirmiştir: Özi'nin düştüğü takriri alimallah beni yeniden kederlendirdi. Bu kadar Müslüman erkek, kadın, küçük ve büyüğün kafir elinde kalması beni mahzun eyledi. Ya Rab, sen Malikül Mülksün. Senden niyazım, ölmeden bu beldelerin tekrar Müslümanların eline geçtiğini bana göster. Sultan III. Selim. Sultan III. Selim, bir gün huzurunda mutluluktan söz açılmış ve bu hususta kendisine bir takım hoş fıkralar anlatılırken, nedimlerini birdenbire susturmuş ve mutluluğun tarifi üzerine şu sözü söylemiştir: Mutluluk hayvanlara ve bitkilere aittir. Çünkü onlarda akçe gailesi yoktur. Sultan III. Selim'in tahta geçişinin 2. gününde Rusya ve Avusturya savaşları devam ederken yayımladığı fermanında söylediği söz şöyledir: Düşmandan intikam alınmadıkça bu kılıç kınına girmeyecektir. Sultan III. Selim, devletin içinde bulunduğu kötü durum ve savaşlardan gelen kötü haberler üzerine ne ölçüde ıstırap çektiğini şu sözlerle ifade etmiştir: Ben şehzadeyken böyle kara haberler işitir de kan ağlardım. Gözlerime uyku girmez olurdu. Şimdi padişahım, halimi bir düşünün. Bestesi Sultan III. Selim'e ait olan bir marşın sözleri ise şöyledir: Ey gaziler, yol göründü yine garip serime. Dağlar, taşlar dayanamaz benim ahuzarıma. Dün gece yar hanesinde yastıcağım taş idi. Altım toprak, üstüm yaprak yine gönlüm hoş idi. Ben billahi kail olmam genç yaşımda ölüme. Kal selamet nazlı yarim bir yana, sen bir de ben. Sultan II. Mahmud. Oldukça zeki ve bilgili bir insan olan Sultan II. Mahmud, Avrupa'daki yenileşme hareketlerini benimsemişti.
adalet işlerine gereken önemi vermiş, yeni kanun ve tüzükler hazırlatmıştır. Bu sebeple kendisine adli ünvanı verilmişti. Sultan II. Mahmud'a ait olan ve günümüzde hala kullanılan sözleri ise şöyledir: Kılıç kınından çıkmadıkça it sürüsü dağılmaz. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe. Ne yapalım? Düştük denize, sarılırız yılana. Sultan Abdülmecid Rusya ve Avusturya'da özgürlük mücadelesi verirken yenilgiye uğrayan Macar ve Lehlerin sığındığı ülke Osmanlı Devleti olmuştu. Rusya ve Avusturya bu durum karşısında Macar ve Leh sığınmacıların iadesi için Osmanlı Devleti'ne baskı kurmaya çalışırken Sultan Abdülmecid'in yayınladığı deklarasyondaki sözleri şöyledir: Saçlarının bir teline zarar gelmesini istemeyiz. Tacımı ve tahtımı veririm ama devletime sığınanları asla vermem. Sultan Abdülmecid'in bir diğer sözü ise şöyledir: Çakalların başını halkın koyunlarına musallat olmadan önce keseceksin, sonra değil. Sultan Abdülaziz Osmanlı padişahları arasında Avrupa'ya seyahat amacıyla giden ilk padişah olan Sultan Abdülaziz bu konu hakkında şu sözü söylemiştir: Atalarımız batıya at sırtında fütuhat için giderlerdi. Bizlerse şimdi tren ve vapurla ancak diplomatik seyahat için gidebiliyoruz. Sultan Abdülaziz, Paris'te büyük bir törenle 3. Napolyon tarafından karşılandı. Şerefine verilen yemekte yanına oturan 3. Napolyon'un "Ekselans Hazretleri, Girit için en güzel çözüm yolu olarak adanın Yunanistan'a terkini düşünseniz" demesi üzerine Sultan Abdülaziz'in verdiği cevap şöyle olmuştur: Ekselans, Osmanlı Devleti 27 sene Girit için kan döktü. Her karış toprağını mübarek şehit kanlarıyla suladı. Ordumda tek bir asker, donanmamda tek bir sandal kalana kadar ecdadımın mirasını korumak mecburiyetindeyim. Sultan II. Abdülhamit Osmanlı Devleti'nin en sıkıntılı dönemlerinden birinde tahta geçen ve 33 yıl tahtta kalan Sultan II. Abdülhamid'in bu konuda söylediği söz şöyledir: 33 sene millet ve devletim için, memleketimin selameti için çalıştım. Elimden geldiği kadar hizmet ettim. Hakimim Allah ve beni muhakeme edecek de Resulullah'tır. Bu memleketi nasıl buldumsa öylece teslim ediyorum. Hiç kimseye bir karış toprak vermedim. Hizmetimi ancak Cenab-ı Hakk'ın takdirine bırakıyorum. Ne çare ki düşmanlarım, bütün hizmetime kara bir çarşaf çekmek istediler ve muvaffak da oldular. Sultan II. Abdülhamid'in hususi doktoru Atıf Hüseyin Bey'in hatıratında yer alan ve padişahlığı dönemde İstanbul'un fethinin kutlanması hususunda söylediği sözler şöyledir: Biz İstanbul'u Rumlardan zapt ettik. Fetih günü onlar matem tutmak isterler. Biz tezahürde bulunursak onların hissiyatını rencide ederiz. Benim zamanımda bir kere İstanbul'un fethi günü merasim yapmak istediler. Ben bu hissiyat noktasını nazara alarak müsaade etmedim. Bunlar hikmeti hükümettir. Çünkü hükümet tebaasının hepsinin hissiyatını da rencide etmemeye çalışmalıdır. Sultan II. Abdülhamit'in bazı sözleri ise şöyledir: Beni evhamlı sanıyorlardı, hayır. Ben sadece gafil değildim, o kadar. Savaş yalnız sınırlarda olmaz. Savaş bir milletin topyekün ateşe girmesidir. Eğer bu bütünlük sağlanmamışsa zafer tesadüfi, yenilgi kaderdir. Sultan 5. Mehmed Reşat Osmanlı Devleti'nin 35. padişahı olan Sultan 5. Mehmed Reşat'ın padişahlığı ile ilgili söylemiş olduğu söz şöyledir: Ben Osmanlı padişahı, İslam halifesi, fakat her şeyden evvel Türk hakanıyım. Tarihin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşı, bütün Osmanlı efradını derinden etkilemiş, Sultan 5. Mehmed Reşat da bu çetin savaş ve elde edilen muazzam zaferden sonra hislerini bir gazelle ifade etmiştir. Yazıldığı dönemde gazete ve dergilerde Gazel-i Hümayun, Manzume-i Garra-i Hümayun başlıklarıyla yayınlanan şiir, halk tarafından da çok beğenilmişti. Savlet etmişti Çanakkale'ye Bahrü Berden, ehli İslam'ın iki hasmı kavisi birden. Asker evlatlarımın pişgehi azminde, aczini eyledi idrak nihayet düşmen. Kadr-ü haysiyeti pamal olarak etti firar. Kalbi İslam'a nüfuz eylemeye gelmiş iken, kapanıp secde-i şükrana, reşat eyle dua. Mülki İslam'ı hüda eyleye daim memen. Sultan Vahdettin Osmanlı Devleti'nin son padişahı olan Sultan Vahdettin, padişahlığıyla alakalı şu sözü söylemiştir: Ben milletin ateşli külü üzerine oturdum.
tahtı saltanatın kuş tüyünden minderleri üzerine oturup gömülmedim.